Bedir kazanıldı. Ama Bedir bitmedi. Çünkü bazı zaferler bir son değil, daha ağır bir sürecin başlangıcıdır. Ve tarih, çoğu zaman zaferden sonra yapılan hataları yenilgiden daha sert yazar. Bugün Uhud'u anlatacağız. Ama Uhud'u bir savaş kaybedildi cümlesine sıkıştırmayacağız. Çünkü Uhud bir yenilgi hikayesi değildir. Uhud bir zaferden sonra neyin yanlış yapılabileceğinin hikayesidir. Asıl soru şudur: bir toplum kazandıktan sonra nasıl zayıflar? Güç insanı neden daha kırılgan hale getirir? Bedir'de dengeler değişti. Uhud'da ise bu değişimin bedeli ödendi. Ve bu bedel kılıçlardan çok kararlarla ilgiliydi. Bedir'in ardından Arap Yarımadası'nda hiçbir şey yerinde durmadı. Çünkü Bedir sadece bir savaşın sonucu değil, bir algının yıkılışıydı. Medine cephesinden bakıldığında tablo ilk kez umut vericiydi. Artık Medine yalnızca savunmaya çalışan bir sığınak değildi. Askeri olarak kendini göstermişti. Siyasi olarak ciddiye alınmaya başlamıştı. Kabilelerin bakışı değişmişti. Daha düne kadar görmezden gelinen bu yeni merkez artık konuşuluyordu. Medine hesaplara dahil ediliyordu. Ancak burada çok kritik bir denge vardı. Güven artmıştı, evet, ama tecrübe hala sınırlıydı. Bu toplum ilk büyük zaferini yaşamıştı. Ama zaferlerin insan üzerindeki etkisi her zaman öğretici olmaz. Bazen rahatlatır, bazen hızlandırır, bazen de en tehlikelisi yanıltır. Mekke cephesinde ise bambaşka bir süreç yaşanıyordu. Bedir, Mekke için sadece bir askeri kayıp değildi. 3 temel kırılma yaratmıştı. Birincisi, prestij. Uzun yıllardır yenilmez olarak görülen bir merkez İlk kez açık bir darbe almıştı. İkincisi, ticaret yolları. Şam hattının güvenliği artık eskisi kadar sorgusuz kabul edilmiyordu. Bu, Mekke ekonomisi için hayati bir riskti. Üçüncüsü ise algıydı. Arap Yarımadası'nda güç yalnızca kılıçla değil, itibarla korunurdu. Ve Bedir, bu itibarın çatladığını herkese göstermişti. İşte bu yüzden Mekke'de başlayan hazırlık bir intikam ateşi değildi. Bu bir öfke patlaması değildi. Bu, itibarını geri almak isteyen bir merkezin soğuk hesaplaşmasıydı. Mekke, yeniden güçlü görünmek zorundaydı. Ve bunun bedeli ne olursa olsun, bu görüntü kaybedilemezdi. Uhud'u kaçınılmaz yapan şey tam olarak buydu. Bir tarafta ilk zaferin getirdiği özgüvenle yoluna devam eden Medine, diğer tarafta kaybettiği ağırlığı yeniden kurmak isteyen Mekke. İki tarafta duramazdı ama duramama sebepleri aynı değildi. Uhud, bu dengesizliğin üzerine gelecekti. Ve bu kez sonucu belirleyen şey güçten çok zaferle kurulan ilişki olacaktı. Bedir'in ardından Mekke'de yaşanan şey bir öfke patlaması değildi. Bu çok önemli bir ayrımdır. Evet, Bedir'de kayıplar verilmişti. Ve bu kayıplar sıradan isimler değildi. Kureyş'in önde gelenleri, savaş tecrübesi olan liderler, aile reisleri, birçok evde yas vardı. Ama bu yas uzun süre yüksek sesle tutulmadı. Çünkü Mekke, duyguyla hareket eden bir merkez değildi. Mekke, duyguyu bastırmayı bilen ama hafızayı asla silmeyen bir yapıya sahipti. İlk günler sessizlik hakimdi. Açık intikam çağrıları yapılmadı. Sokaklarda kılıçlar çekilmedi. Ama her evde aynı soru konuşuluyordu. Bu kayıp nasıl telafi edilecek? Yas, zamanla öfkeye dönüştü. Ama bu öfke kontrolsüz değildi. Bu soğuk bir öfkeydi. Ve soğuk öfke tarih boyunca en tehlikeli olanıdır. Mekke'nin verdiği karar netti. Bu kez rastgele bir karşılaşma olmayacaktı. Bu kez hazırlıksız yakalanılmayacaktı. Bu kez sonuç şansa bırakılmayacaktı. 1 yıl boyunca hazırlık yapıldı. Kabilelerle temas kuruldu. Eski ittifaklar tazelendi. Yeni destekler sağlandı. Ekonomik kaynaklar seferber edildi. Ve sonunda Mekke, bugüne kadar çıkardığı en büyük ordulardan birini hazırladı. Bu ordu yalnızca sayı bakımından büyük değildi. Bu ordu mesaj taşıyordu. Yaklaşık 3000 kişilik bir güç toplandı. Bu Bedir'in birkaç katıydı. Ama sayıdan daha önemlisi şuydu: bu sefer geri dönüş düşünülmemişti. Hazırlığın en dikkat çekici unsurlarından biri ise kadınların orduya dahil edilmesiydi. Bu, savaşmak için değil, savaşın psikolojisini yönetmek içindi. Kadınlar, moral unsuru olarak oradaydı. Savaş alanında geri çekilmeyi zorlaştırmak için, kaçışı utanca dönüştürmek için. Bu, açık bir mesajdı. Bu sefer geri dönülmeyecek. Şarkılar, ritimler, sözler,
Bunlar bir öfke boşaltımı değildi. Bunlar bilinçli olarak seçilmiş psikolojik araçlardı. Mekke'nin hedefi burada netleşiyordu. Ama bu hedef çoğu zaman yanlış anlaşılır. Amaç Medine'yi yerle bir etmek değildi. Amaç herkesi öldürmek değildi. Amaç bir şehri haritadan silmek hiç değildi. Amaç şuydu: Medine'yi diz çöktürmek. Yani şu mesajı vermek: Bedir bir istisnaydı. Asıl güç hala biziz. Mekke, Medine'nin tamamen yok olmasının Arap Yarımadası'nda yeni ve daha büyük sorunlar doğuracağını biliyordu. Ama Medine'nin ayakta ve güçlü kalması da kabul edilemezdi. Bu yüzden hedef yok etmek değil, kırmaktı. Psikolojik olarak, siyasi olarak, itibar olarak Uhud'a giden ordu işte bu bilinçle yürüdü. Bu yüzden Uhud ani bir çatışma değildir. Uhud, bir yıl boyunca taşınan bir hesaplaşmadır. Ve bu hesaplaşma sadece iki ordu arasında değil, zaferle sınanan bir toplum ile itibarını geri almak isteyen bir güç arasında yaşanacaktı. Bir sonraki adımda artık sahne değişecek. Mekke hazırlanmıştır. Sırada şu soru vardır: Medine bu fırtınaya nasıl karşılık verecektir? Mekke ordusunun yola çıktığı haberi Medine'ye ulaştığında şehirde ilk oluşan duygu panik değildi. Bu kez kimse olmaz öyle şey diyemiyordu. Bedir'den sonra artık herkes biliyordu, bu er ya da geç gelecekti. Ama asıl mesele şuydu: Mekke geliyor. Peki Medine nasıl karşılayacak? Medine'nin elinde iki seçenek vardı. İkisi de ağırdı. İkisi de riskliydi. Ve ikisi de aynı soruya dayanıyordu: bu şehir nasıl korunur? Birinci görüş, şehir içinde savunmaydı. Bu görüşün dayandığı gerçek çok netti. Medine bir açık arazi değildi. Evler, dar sokaklar, bahçeler ve geçiş noktaları, saldıran taraf için karmaşa, savunan taraf için avantaj üretebilirdi. Şehir savunması demek, hız ve sayı üstünlüğünü boşa düşürmek demekti. Mekke ordusunun kalabalığı sokaklarda bir üstünlük değil, bir yük haline gelebilirdi. Ayrıca şehir içinde savunma, Medine'nin iç dengelerini de koruyordu. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topluluğun tamamı daha kontrol edilebilir bir güvenlik hattında kalacaktı. Bu görüş temelde şunu söylüyordu: bu bir meydan savaşı olmak zorunda değil. Biz saldırı aramıyoruz. Şehri savunacağız. İkinci görüş ise açık alanda karşılaşmaydı. Bu görüşün duygusu farklıydı. Bu görüş sadece güvenlik hesabına değil, psikolojiye de dayanıyordu. Çünkü Bedir'den sonra Medine'nin üzerinde oluşan yeni bir algı vardı. Artık geri çekilmeyen bir topluluk. Şehir içine kapanmak bazıları için geri adım gibi görünebilirdi. Ve Mekke'nin asıl hedefi zaten şuydu: Medine'yi askeri olarak değil, itibar olarak kırmak. Bu yüzden açık alanda karşılaşmayı savunanlar aslında şu mesajı önemsiyordu: biz korkmuyoruz, şehirde saklanmıyoruz. Geliyorsanız dışarıda karşılayacağız. İşte tam burada belirleyici bir unsur devreye girdi. Gençler, Bedir'i görmemiş olanlar, Bedir'i yaşamayan, o sayısal farkın ne demek olduğunu savaşın içinde öğrenmemiş olanlar ama Bedir'in sonucunu duymuş olanlar, zaferin şehirde bıraktığı titreşimi hissetmiş olanlar. Bu gençlerin motivasyonu basitti ama güçlüydü. Biz de orada olmalıyız. Bedir'in içinde bulunmayanlar için Bedir bir hatıra değildi. Bedir bir eşik fikriydi. Ve bu fikir birçoğunun içinde şu duyguyu büyütmüştü: bu defa biz de sahneye çıkacağız. Bu küçümsenecek bir duygu değildi. Toplumların kaderini bazen korku değil, heyecan belirler ve zafer heyecanı ölçüsüz olursa bir tür kör nokta üretir. Medine'de karar anı bu iki bakışın çatıştığı yerdir. Bir yanda akıl diyebileceğimiz savunma refleksi, diğer yanda özgüven diyebileceğimiz açık alan duruşu. Sonunda açık alanda karşılaşma kararı ağır bastı. Bu karar basitçe hatalı diye etiketlenemez. Çünkü o günün şartlarında açık alana çıkmak bazen zorunlu bir mesaj taşıyordu. Biz buradayız ve saklanmıyoruz. Ama şu da inkar edilemez: bu kararın bir bedeli olacaktı. Çünkü açık alan demek, sayının ve düzenin daha görünür olduğu bir savaş demekti. Şehir içinin doğal korumasından vazgeçmek demekti. Ve en önemlisi, savaşın kaderini bir anda alınacak küçük kararlara daha bağımlı hale getirmek demekti. Bu yüzden Uhud'un yolu burada belirlenir. Karar yanlış değildi ama ağırdı. Ve bu ağırlık birkaç saat sonra savaşın içinde hissedilecekti. Şimdi sırada şu var: Medine ordusu yola çıkacak. Uhud'un eteklerinde saf tutacak. Ve savaş
daha başlamadan önce bazı görünmeyen hatlar çizilecekti. Uhud'a gelindiğinde savaş artık soyut bir ihtimal olmaktan çıkmıştı. Kararlar verilmişti, yürüyüş tamamlanmıştı ve şimdi her şey seçilen zeminin ne söylediğine bağlıydı. Uhud Dağı, Medine'nin kuzeyinde uzanan doğal bir bariyerdi. Yüksek, uzun ve tek parça halinde, arkasını dayayan için koruyucu, önüne düşen için sınırlayıcı bir yapı sunuyordu. Bu dağ, Medine'yi savunmak için değil, Medine'den çıkıldığında sırtı güvene almak için seçilmişti. Savaş alanı dağın eteğinde şekillendi. Bu tercih rastgele değildi. Çünkü Uhud'un önünde geniş ama kontrol edilebilir bir düzlük vardı. Yanlar kapatılabilir, arka dağa yaslanabilirdi. Ancak asıl kritik nokta bu alanın hemen güneyinde yükselen küçük bir tepeydi. Bugün Okçular Tepesi olarak anılan bu nokta, savaşın kaderini taşıyan yerdi. Bu tepe, yüksekliğiyle değil, gördüğü alanla önemliydi. Arka hattı kontrol ediyordu, yan manevraları kesiyordu ve en önemlisi, savaşın görünmeyen kapısını kilitliyordu. Bir ordu cephede güçlü olabilir ama arkasını koruyamıyorsa o güç geçicidir. İşte bu yüzden planın özü son derece netti. Ön cephede temas kurulacak, ana kuvvet Uhud'a yaslanacak ve arkada bu tepe kesinlikle terk edilmeyecekti. Bu bir taktik detay değil, savaşın omurgasıydı. Okçular Tepesi, savaşın kendisi değildi ama savaşın yönünü belirleyen kilitti. Bu noktaya yerleştirilen birliklere verilen emir de bu yüzden son derece açıktı. Ne görürseniz görün, ne duyarsanız duyun, ne olursa olsun, yerinizi terk etmeyeceksiniz. Bu emir şartlı değildi. Eğer kazanırsak ya da eğer kaybedersek gibi bir esneklik içermiyordu. Emir tek cümlelikti ve yoruma kapalıydı. Çünkü bu tepe, savaşın hareketli anlarında bile sabit kalması gereken tek unsurdu. Savaş alanına bakan herkes şunu görüyordu: Mekke ordusu sayıca üstündü. Süvarileri vardı. Manevra kabiliyeti yüksekti. Bu üstünlük ancak arkadan gelecek bir darbe ile gerçek bir tehdide dönüşebilirdi. Okçular Tepesi tam olarak bunu engellemek için vardı. Plan basitti ama hassastı. Ön cephede tut, arkayı kilitle ve zincirin tek bir halkasını bile yerinden oynatma. Uhud'un coğrafyası hata affetmeyecek bir düzen sunuyordu. Her doğru karar diğerine bağlıydı ve tek bir kırılma bütün yapıyı çökertebilirdi. Bu yüzden Uhud'da savaş daha başlamadan önce aslında kazanılmış ya da kaybedilmiş olabilirdi. Çünkü bazı savaşlar, kılıçlar çarpışmadan önce, harita okunurken, yer seçilirken ve en önemlisi, buradan asla ayrılmayacaksınız denildiği anda kaderini belirler. Şimdi saf tutulmuştu, yerler alınmıştı ve savaş bu sabit planın üzerine yürüyecekti. Bir sonraki adımda ise şu soruyla yüzleşilecekti: bu plan, savaşın gürültüsü içinde korunabilecek miydi? Savaş başladığında Uhud, beklenildiği gibi kaotik bir patlamayla değil, kontrollü bir temasla açıldı. İlk çarpışmalar, planın doğru kurulduğunu gösteriyordu. Medine tarafı, Uhud Dağı'nı arkasına almıştı. Saflar düzenliydi. Ön cephe sabitti. Okçular Tepesi yerindeydi. Bu düzen, savaşın ilk anlarında açık bir üstünlük üretti. Mekke ordusu sayıca fazlaydı. Ama bu sayı, dar alanda aynı etkiyi göstermiyordu. Ön cephede sıkışıyorlar. Yan manevralar sonuç vermiyordu. Süvari gücü arka hattı aşamıyor. Çünkü tepe kilitliydi. İlk çarpışmalar ilerledikçe Mekke saflarında çözülme başladı. Bu çözülme bir anda olmadı. Bir çöküş şeklinde de gerçekleşmedi. Ama küçük işaretler vardı. Geri çekilen birlikler, bozulan düzen, komutların geç ulaşması, inisiyatif kaybı. Medine tarafında ise tablo farklıydı. Disiplin korunuyordu. Saflar bozulmuyordu. Her adım planın içinde kalıyordu. Bu noktada Uhud, dışarıdan bakan biri için net bir tablo sunuyordu. Kontrol Medine tarafındaydı. Bu kontrol yalnızca askeri değildi, psikolojikti. Çünkü savaşın ilk bölümünde taraflar şunu hissetmeye başladı: Mekke, bu beklediğimiz kadar kolay olmayacak. Medine, plan işliyor. Ve işte tam bu noktada savaşın en tehlikeli duygusu ortaya çıktı: zafer algısı. Henüz savaş bitmemişti. Henüz tehdit ortadan kalkmamıştı. Ama sahada görünen tablo bir üstünlük hissi üretmeye başlamıştı. Bu his kılıçtan daha hızlı yayılır. Ön cephede ilerleme vardı. Mekke birlikleri geri itiliyordu. Bazı bölgelerde geri çekilmeler başlamıştı.
Bu geri çekilme, savaşın bittiği anlamına gelmiyordu. Ama dışarıdan bakıldığında öyle görünebilirdi. Ve bu algı, Uhud'un kaderini belirleyecek zincirin ilk halkasını oluşturdu. Çünkü disiplin, tehdit devam ederken güçlüdür. Ama tehdit bitti sanıldığında sınanır. Okçular Tepesi hala yerindeydi. Emir hala geçerliydi. Plan hala bozulmamıştı. Ama savaş artık sadece cephede değil, zihinlerde de yaşanıyordu. Ve zihinlerde şu soru belirmeye başlamıştı. Bu iş bitti mi? Uhud tam bu noktada kazanılıyor gibiydi. Ama tarihte birçok savaş tam da böyle anlarda kaybedilir. Uhud'un kaderi işte tam burada değişti. Ne bir kılıç darbesiyle, ne ani bir pusuyla, ne de beklenmeyen bir kahramanlıkla, bir boşlukla değişti. Okçular Tepesi, savaş başlamadan önce net bir cümleyle tanımlanmıştı. Ne olursa olsun, burası terk edilmeyecek. Bu cümle, askeri bir detay değildi. Bu, bütün planın omurgasıydı. Çünkü Uhud'da savaşın dengesi ön cephede değil, arkada kurulmuştu. Ön cephede kazanılan her başarı, arkanın kilitli kalmasına bağlıydı. Okçular Tepesi durdukça, Medine tarafı güvendeydi. Ve savaşın ilk bölümünde bu plan kusursuz işledi. Ama tam da bu yüzden kırılma kaçınılmaz hale geldi. Çünkü aşağıda farklı bir manzara oluşuyordu. Mekke safları çözülüyor gibiydi. Geri çekilenler vardı. Dağınıklık artıyordu. Bazı birlikler savaş alanını terk ediyordu. Bu görüntü tepedekiler için tek bir anlam üretmeye başladı. Savaş bitiyor ve bu algı Uhud'un en tehlikeli anıdır. Aşağıda kalan ganimetler görünür hale geldi. Terk edilen eşyalar, düşen sancaklar, geride kalan mallar, bu Arap savaş kültüründe savaşın sona yaklaştığının işaretiydi. İşte tam bu noktada disiplin ile insani refleks karşı karşıya geldi. Bazıları şunu düşündü: görev tamamlandı. Artık aşağı inebiliriz. Ama bazıları durdu. Emri hatırlattı. Yer terk edilmeyecek, dedi. Burada çok net bir çizgi çizmek gerekir. Bu yaşanan şey bir ihanet değildi. Bu bir kasıt değildi. Bu, savaşın ortasında yapılan bilinçli bir sabotaj hiç değildi. Bu, insani bir hataydı. Savaş kazanılıyor sanıldığında yapılan bir hata. Zaferin erken hissedilmesinin doğurduğu bir gevşeme. Emir ile algı arasındaki çatlağın açılması ve savaşlar tam olarak bu noktada acımasızdır. Çünkü savaş niyeti ölçmez. Savaş sonucu yazar. Okçular Tepesi'nden bir grup yerini terk ettiğinde bu sadece bir hareket değildi. Bu arkada açılan bir kapıydı. Ve bu kapının kimin tarafından fark edileceği meselesi artık an meselesiydi. Sahada hala bir güç vardı. Henüz tamamen dağılmamıştı. Süvariler hala hareket kabiliyetine sahipti. Ve savaş boşlukları affetmez. Uhud'da kırılma işte bu anda yaşandı. Bir adım, bir yanlış zamanlama, bir bitti sanma hali ve tarihte birçok büyük yenilgi gibi Uhud da şunu gösterdi. Bazen savaş, düşman yüzünden değil, zaferi erken gördüğün için kaybedilir. Ve şimdi Uhud'un ikinci perdesi başlamak üzereydi. Uhud'da her şey bir anda değişmedi. Bir çöküş yaşanmadı. Bir panik dalgası patlamadı. Yaşanan şey kaostu. Ve kaos, panikten çok daha tehlikelidir. Çünkü panik kaçırır. Kaos ise yön duygusunu bozar. Okçular Tepesi'ndeki boşluk fark edildiğinde savaş hala devam ediyordu. Ön cephede Medine tarafı hala üstündü. Mekke ordusunun bir kısmı geri çekiliyordu. Zafer algısı tamamen kaybolmuş değildi. Ama artık sahada yeni bir gerçek vardı. Arka açıktı. Bu boşluk ani bir saldırıyla değerlendirildi. Bu bir sürpriz hamleydi. Ve sürprizler savaşın psikolojisini anında değiştirir. Arkadan gelen darbe, askeri bir manevradan önce zihinsel bir şok yarattı. Çünkü savaşanlar için yön duygusu çöktü. Bir an önce karşısında olan düşman artık arkasındaydı. Geri çekilenler bir anda ileri gelmişti. Güvenli olduğu düşünülen alan tehdit haline gelmişti. Bu noktada yaşanan şey şuydu: kimse kaçmıyordu ama kimse tam olarak nerede durması gerektiğini de bilmiyordu. İşte kaos budur. Saflar, bilinçli olarak değil, zorunlu reflekslerle bozuldu. Yanındakiyle olan temas koptu. Komutlar duyulamaz hale geldi. Sesler üst üste bindi. Ve en tehlikelisi şu oldu: savaşan insanlar ilk kez şunu hissetti: kontrol bizim elimizde olmayabilir. Bu his, silah kadar keskindir. Bu noktada liderlik zinciri ciddi biçimde zorlandı. Çünkü liderlik sadece emir vermek değildir.
Liderlik, kaos anında odak üretme yeteneğidir. Ama Uhud'da kaos çok hızlı yayıldı. Ön cephede kazanım hala mümkündü. Ama arkadan gelen baskı tüm planı anlamsızlaştırdı. Bu askeri bir yenilgi değildi henüz. Bu dengenin tersine dönmeye başladığı andı. Bir taraf hala savaşmak istiyordu. Bir taraf ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir taraf düzeni yeniden kurmaya uğraşıyordu. Ama savaş eş zamanlı kararsızlıkları affetmez. Bu sırada söylentiler dolaşmaya başladı. Bilgi net değildi. Ama bilgi boşluğu vardı. Ve savaşta bilgi boşluğu en tehlikeli boşluktur. Kim nerede? Kim ayakta? Kim düştü? Hangi hat geçerli? Bu soruların cevabı geciktikçe kaos derinleşti. Uhud'un dengesi işte bu noktada tersine döndü. Ne tek bir hamleyle, ne tek bir kişiyle, ne de tek bir hatayla. Bir boşluk, bir algı, bir gecikme ve zincirleme etkilerle. Ve Uhud burada şunu açıkça gösterdi. Bir savaş kazanılırken de kaybedilebilir. Eğer kontrol yerini belirsizliğe bırakırsa. Uhud'un en ağır kısmı savaşın kendisi değildi. En ağır kısım savaş bittikten sonra geriye kalanlardı. Çünkü Uhud'da kaybedilen şey sadece insanlar değildi. Bir algı, bir güven ve bir varsayım da orada kaldı. Çatışma sona erdiğinde sahada net bir tablo vardı. Medine tarafı ağır kayıplar vermişti. Tanıdık yüzler yoktu. Saflarda boşluklar vardı. Ve bu boşluklar sadece fiziki değildi. Bu, Bedir'den sonra ilk kez yaşanan gerçek bir sarsıntıydı. Bedir'de zafer vardı. Uhud'da ise bedel vardı. Kayıplar, sayılarla anlatılabilecek türden değildi. Çünkü burada mesele kaç kişi değil, kimler sorusuydu. Her kayıp, saflardaki herkes için ayrı bir anlam taşıyordu. Bir omuz eksilmişti, bir ses susmuştu, bir güven noktası kaybolmuştu. Ve bu, savaş meydanında değil, savaş sonrası sessizlikte daha ağır hissedildi. Moral bir anda çökmedi ama yavaş yavaş sarsıldı. Çünkü Uhud'dan sonra herkes aynı soruyu sormaya başladı. Nasıl oldu? Bu soru suç aramak için sorulmadı. Ama cevap da kolay değildi. Çünkü ortada tek bir hata yoktu. Tek bir kişi yoktu. Tek bir an yoktu. Bir karar vardı. Bir yorum vardı. Bir boşluk vardı. Ve savaş bu boşlukları affetmemişti. Bu noktada Uhud'u özel yapan şey şudur. Burada kimse günah keçisi ilan edilmedi. Kimse sahneden silinmedi. Kimse dışlanmadı. Ama sonuçlar inkar da edilmedi. Çünkü Uhud ilk kez şunu açıkça gösterdi. İyi niyet, disiplinin yerini tutmaz. Cesaret, emrin önüne geçemez. Zafer hissi, kontrolün yerine konamaz. Bu farkındalık acıydı ama gerçekti. Medine'de Uhud'dan sonra oluşan atmosfer, bir yas atmosferinden çok bir hesaplaşma atmosferiydi. Biz nerede yanıldık? Ne doğruydu? Ne eksikti? Bu sorular soruldu ve cevaplar kolay olmadığı için süreç ağır ilerledi. Uhud'un bedeli işte burada ağırlaştı. Çünkü Bedir'den sonra oluşan o sessiz özgüven, Uhud'dan sonra yerini temkinli bir bilince bıraktı. Artık herkes şunu biliyordu. Bu yol düz bir yol değildi. Her adımda kazanmak yoktu. Her doğru niyet, doğru sonuç üretmiyordu. Ve belki de en önemlisi şu fark edildi. Bu mücadele sadece düşmanla değil, insanın kendisiyle de verdiği bir mücadeleydi. Uhud bu yüzden bir kırılma noktasıydı. Bir yenilgi olarak değil, bir gerçeklik anı olarak. Ve bu gerçeklik bir sonraki adımı daha ağır, daha dikkatli ve daha bilinçli hale getirecekti. Çünkü artık kimse zafer bizi otomatik olarak korur yanılgısına sahip değildi. Uhud bu yanılgıyı geride bıraktı. Uhud askeri açıdan tek bir cümleyle özetlenebilir gibi görünür. Başta kazanıldı, sonra kaybedildi. Ama bu Uhud'u anlamak için yeterli değildir. Çünkü Uhud'un asıl meselesi kimin daha güçlü olduğu değil, gücün nasıl taşındığıydı. Bu yüzden Uhud klasik anlamda bir yenilgi olarak okunamaz. Ama neden yine de yenilgi sayılır? Cevap kılıçlarda değil, disiplinde, niyette ve sınır ihlalinde gizlidir. Uhud'un ilk ve en temel dersi şuydu. Disiplin sadece savaşın başında değil, savaşın kazanıldığı düşünülen anda da korunmak zorundadır. Okçular Tepesi'nde verilen emir açıktı. Şartlara bağlı değildi. Zafer ihtimaline göre esnetilmemişti. Ne olursa olsun. Uhud'u yenilgiye dönüştüren şey, bu cümlenin unutulmasıydı. Bu noktada mesele itaatsizlik değil,
Öncelik kaymasıydı. Bir anda hedef değişti. Savunma yerini ganimet algısına bıraktı. Görev, sonuca göre yeniden yorumlandı. Ve savaş, tam da bu tür yorumları affetmez. İkinci büyük ders, zafer sarhoşluğu ile ilgilidir. Uhud'un başında yaşanan üstünlük, Bedir'den taşınan özgüvenle birleşti. Bu özgüven kötü niyetli değildi ama kontrolsüzdü. Zafer henüz kesinleşmeden sahiplenildi. Ve sahiplenilen her zafer, insanı savunmasız bırakır. Uhud, bu yüzden şunu öğretti. Zafer hissi en tehlikeli eşiktir. Çünkü insan, tam da o anda tedbiri gereksiz görmeye başlar. Üçüncü ders, emir-itaat dengesi üzerinedir. Uhud, kör itaati yüceltmez. Ama şartlara göre eğilip bükülen itaati de mazur görmez. Burada verilen ders nettir. Emir, niyetle değil, sonuçla ölçülür. İyi niyet, hatayı ortadan kaldırmaz. Ama hatanın adını doğru koymayı gerektirir. Uhud'da yapılan hata, insaniydi. Ama sonuçları gerçektir. Dördüncü ve belki de en derin ders, tecrübenin bedeliyle ilgilidir. Bedir bir başlangıçtı. Uhud ise tecrübenin satın alındığı yer oldu. Bu tecrübe ucuz değildi. Canla ödendi, moral ile ödendi, algı ile ödendi. Ama kalıcıydı. Uhud'dan sonra hiçbir karar sadece cesaretle alınmadı. Her adımda şu soru soruldu. Bunun bedeli ne olur? İşte Uhud'u yenilgi saydıran şey de budur. Kazanç sahada değil, bilinçte ortaya çıkmıştır. Bu yüzden şu cümle yerini bulur. Uhud, kaybedilen bir savaş değil, kazanılan bir dersti. Uhud'dan sonra hiçbir zafer bedelsiz varsayılmadı ve hiçbir yenilgi anlamsız görülmedi. Bu yol düz bir yükseliş yolu değildi. Bu yol hatalarla şekillenen bir bilinç yoluydu. Bir sonraki adımlar bu bilinçle atılacaktı. Çünkü artık herkes şunu öğrenmişti. Zafer kazanmak zordur ama zaferi taşımak daha zordur. Ve tarih bundan sonra yaşanacak her karşılaşmayı işte bu dersin gölgesinde yazacaktı.